Grafik tasarım işiyle gerek profesyonel, gerekse amatör olarak ilgileniyorsanız özellikle Photoshop'u iyi kullanmanız gerekir. Bildiğiniz gibi bu tip yazılımları kullanmak ve tam verim almak istiyorsanız lisanslı kullanmanız gerekir. Tabii ki iyi bir işiniz yoksa veya öğrenciyseniz maalesef Türkiye şartlarında ek bir yük olarak karşımıza gelir. Şimdi Photoshop'a alternatif, hatta ücretsiz kullanabileceğiniz en iyi 3 tanesine bir göz atacağız. Bu arada işinize yarayacak kısa shorts içeriklerini kanalımda yayınlıyorum. Onları da izlemeyi unutmayın. Photoshop alternatif olarak kullanabileceğiniz tanıtacağım ilk yazılımımız photopea.com. Bilgisayarınıza herhangi bir setup dosyası indirmeden online kullanabileceğiniz son derece başarılı bir yazılım. Şimdi ilk olarak siteye girdiğimizde herhangi bir üyelik kaydı oluşturmanıza da gerek yok. Yeni proje dediğimizde isterseniz kendi içerisinde bulunan hazır şablonları çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Çalışmak istediğiniz özel ölçüleriniz varsa isimlendirip genişlik ve yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca kendi içerisinde sosyal medya şablonlarının ölçüleri, baskı ölçüleri, fotoğraf ölçüleri, ekran ölçüleri, mobil ve çalışmalarınızda kullanacağınız herhangi bir reklam tasarım ölçülerine hazır bir şekilde ulaşabilirsiniz. Veya bilgisayarınızdan herhangi bir çalışma dosyasını veya fotoğrafınızı kullanabilirsiniz. Şöyle yapalım, yeni proje diyelim. Şöyle aşağı doğru inelim. Herhangi bir tanesine gelip üzerine bir sefer tıkladığımızda aynen Photoshop'ta olduğu gibi katmanlar ayrılmış bir şekilde karşımıza gelmiş olacak. Siz bazı şablonları kullanıp birkaç değişiklikler yapıp kendi çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Dosyaya geldiğimizde, aç dediğimizde bilgisayarımızdan şöyle bir fotoğrafımızı indirelim. Şimdi burada bu fotoğrafımızı arka planımızdan ayıracağız. Bu işlemi Photopea'da yapmak çok kolay. Hemen seçe geldiğimizde, Remove Background dediğimizde otomatik olarak analizini yapıp modelimizi arka planımızdan ayırmış oldu. Hemen modelimizi tutalım. Şablonumuzun üzerine aynen Photoshop'ta olduğu gibi bırakalım. Şöyle üst katmanımıza getirelim. Şimdi Photoshop'ta Ctrl T dediğimiz zaman seçtiğimiz katmanımızı tutup ufaltıp büyütebiliyorduk. Burada ise klavyemizden Alt Ctrl T'ye bastığımız zaman işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Şöyle Shift'e gelelim. Şöyle işimize göre orantılı bir şekilde fotoğrafımızı çalışmamıza göre yerleştirelim. Şöyle de az bir şey büyütelim. Yazılarımızda iki katmanımızı Shift'le birlikte belirleyelim. Şöyle sağa doğru az bir şey çekelim. Tabii siz kendinize göre işlemlerinizi yapacaksınız. Gördüğünüz gibi katman panelimiz hemen hemen Photoshop'la aynı. Maske aracımız, renk ikonlarımız, çalışmamızın üzerinde kullanacağımız boş katmanımız ve çöp kutumuz mevcut. Şöyle sol tarafa geldiğimizde seçim araçlarımız, kırpma araçlarımız, fırça aracımız, degrade aracımız, kalem aracımız, tekstimiz ve renk paletlerimiz dediğim gibi Photoshop'la birebir benzemekte. Zaten Photoshop'a aşinalığınız varsa bu arkadaşlar birebir aynısını yapmış, online kullanabileceğiniz bir şekilde ücretsiz olarak karşınıza getirmiş. Buradan filtreye geldiğimizde kamera raw filtre özelliği de mevcut. Tabii ki Photoshop'taki gibi detaylı değil ama işinizi görecek şekilde kullanabilirsiniz. Fotoğraf katmanımıza gelip mouse'umuzu sağa tıkladığımızda karıştırma seçeneklerine geldiğimizde aynen Photoshop'ta Blending panelimiz olduğu gibi böyle bir stil panelimiz karşımıza geldi. Kendi çalışmanıza göre tüm işlemlerinizi buradan yapabilirsiniz. Örneğin at gölgeye geldiğimizde gördüğünüz gibi modelimizin sol tarafına gölgemiz gelmiş oldu. Açılarını değiştirebiliriz. Opaklığını ayarlayabiliriz. Karıştırma modlarımızı kullanabiliriz. Boyutunu, opaklığını ve dağılımını aynen Photoshop'ta olduğu gibi tüm işlemlerimizi burada da kullanabiliriz. Şöyle tamam dediğimizde modelimize gölgelendirme işlemimizi yapmış olduk. Yazı aracımıza geldiğimizde şöyle yazımıza bir sefer tıkladığımızda sol üst tarafta kendi içerisinde bulunan yazı karakterlerini, yazı fontlarını seçebiliriz. Renk paletimize gelip renklerimizi ayarlayabiliriz. Düz, italik veya bold bir şekilde yazı seçimlerimizi belirleyip çalışmalarımızda kullanabiliriz. Tabii ki yapacaklarımız bunlarla sınırlı değil. Hem kullanımı kolay hem de dediğim gibi internetin olduğu herhangi bir yerde online olarak da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça da seri ve hızlı. Hiçbir şekilde donma, kasma vesaire de olmadı. Şimdi Photoshop'a ciddi anlamda alternatif olan diğer bir yazılıma göz atalım. İlk önce internetimizden gimp.org deyip GIMP'in kendi sitesine geleceğiz. Hemen karşımıza gelen ilk sayfada indire geldiğimizde bilgisayarınızın işletim sistemi neyse ona göre 252 MB büyüklüğünde setup dosyasını bilgisayarımıza indireceğiz. Bilgisayarınıza kurulumunu yaptıktan sonra
sonra yapmak istediğiniz herhangi bir işinizi veya çalışmanıza başlayabilirsiniz. GIMP'te de mantığımız hemen hemen Photoshop'a benzemekte. Ben şöyle bir fotoğrafı düzenlemek için hemen açtım. Dosyaya geldiğimizde aç dediğimizde bilgisayarınızda bulunan düzenlemek istediğiniz herhangi bir fotoğrafı açabilirsiniz. Sol üst tarafta bulunan araçlarımıza geldiğimizde aynı şekilde Photoshop'a benzeyen araçlarımızı kullanabilirsiniz. Tek tek bunlara girmeyeceğim. Araçlarımızın altında renk paletine ulaşabilirsiniz. Düzenleye geldiğimizde tercihler dediğimizde burada ara birime gelip sistem dilini İngilizce veya farklı bir dil yapabilirsiniz. Zaten kurulumunda dil seçeneğini size sunuyor ama isterseniz de buradan değiştirebilirsiniz. Temaya geldiğimizde birkaç tane renk seçeneğini size sunmakta. Artı araçların temasını da buradan değiştirebilirsiniz. Şöyle tamam diyelim. Bu şekilde kalsın. Şimdi burada klasik kullanabileceğimiz diğer tüm yazılımlarda olduğu gibi kısa yollarımız aynı. Seçime gelip buradan seçim işlemlerimizi yapabiliriz. Maske işlemlerimizi değiştirebiliriz. Görünüme geldiğimizde ekranla alakalı ve seçimle alakalı işlemlerimizi yapabiliriz. Gördüğünüz gibi birçoğunun da kısa yolları mevcut. Burada katmanlarla alakalı işlemlerimizi yapabiliriz. Renk düzenlemesiyle alakalı işler yapabiliriz. Araçlara geldiğimizde araçlarımızın bazılarına da bu kısımdan ulaşabiliriz. Burada süzgeçlere geldiğimizde çalışmalarımızda kullanacağımız efektlerimiz var. Mesela blur işlemlerimizi buradan yapabiliriz. Keskinlik işlemlerimizi buradan yapabiliriz. Yumuşatma işlemlerimizi buradan yapabiliriz. Işık ve gölge ayarlarımızı buradan yapabiliriz. Perspektif ayarlarımızı buradan yapabiliriz. Lens koyabiliriz. Buradan birçok efektlere ulaşabiliriz. Araçlarımızdan fırçamıza geldiğimizde fırçamızın boyutunu, sertliğini, yumuşaklığını, açısını buradan ayarlayabiliriz. Sağ üst tarafta kullanmak istediğiniz fırça çeşitlerine de buradan seçip istediğinizi kullanabilirsiniz. Şöyle yıldıza geldiğimizde boyutunu az bir şey ayarladığımızda şöyle rastgele bir basalım. Fırça olarak burada çok fazla bir çeşidimiz maalesef yok ama işinizi görecek şekilde fırçaları da kullanabilirsiniz. Şöyle Ctrl Z deyip bir geri gelelim. Şöyle aşağı doğru indiğimizde katman panelimiz burası. Fotoğrafımızın üzerine yeni katman oluştur dediğimizde bu kısma gelip bu panelden istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Tamam dediğimizde boş bir katman olarak fotoğrafımızın üzerine gelmiş olacak. Şöyle sağa doğru tıkladığımızda da katmanımızı silelim. Maskemiz ise bu kısım. Burada maskemizin ayarlarını yapıp ekle dediğimizde fotoğrafımızın yanına maskemiz gelmiş olacak. Bu kısımdan da kopyalama işlemini yapabiliriz. Şimdi bu fotoğrafımızın düzenlemesini yapalım. Hemen renklere geldiğimizde ilk önce şöyle bir pozlamasına bir gelelim. Şöyle az bir şey pozlamamızı sola doğru çekip ayarlayabiliriz. Buradan fotoğrafımızın siyah ayarlarıyla oynayabiliriz. Onu da az bir şey şöyle sağa doğru çekelim. Tamam diyelim. Tekrar renklere geldiğimizde parlaklık dediğimizde fotoğrafımızın parlaklık ve keskinlik ayarını yapabiliriz. Şöyle az bir şey sola doğru çekelim. Bunu da şöyle az bir şey sağa doğru çekelim. Buna da tamam diyelim. Tekrar renklere geldiğimizde renk tonu dediğimizde renk değerlerimizle oynayabiliriz. Şunu da şöyle az bir şey sola doğru çekelim. Biraz da ışığımızla oynayalım az bir şey. Tabi siz burada bir kopyasını alıp renklerini ayarlayıp maskeleme işlemini de uygulayabilirsiniz. Şöyle buna da bir tamam diyelim. Tekrar renklere gelelim. Bu sefer renk tonumuzun doygunluğunu açalım. Şimdi burada fotoğrafınızda istediğiniz renkleri belirleyip o bölgeye işleminizi uygulayabilirsiniz. Veya tamamını uygulayabilirsiniz. İlk önce şöyle sola doğru hafif bir çekelim. Buradan sarıya gelelim. Sarımızı şöyle az bir şey sola doğru çektiğimizde yeşil olan bölgemize müdahalemizi yapmış olduk. Şöyle kırmızıya gelelim. Az bir şey, çok az bir şey kırmızıyla oynayalım. Tabi bu tamamıyla sizin kendi fotoğrafınıza göre yapacağınız işlemler. Şöyle tamam diyelim. Şöyle tekrar renklere geldiğimizde buradan eğriler dediğimizde aynen Photoshop'ta Curve paneli olduğu gibi böyle bir panelimiz karşımıza geldi. Buradan çok ince ayarlarımızı şu şekilde ayarlayıp düzenleme işlemlerimizi uygulayabiliriz. Şunu da şöyle az bir şey oynayalım. Diğer renkleri seçip tek tek renklere gelip düzenleme işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Yani Photoshop'un Curve paneline birazcık hakimseniz GIMP'te de bu işlemi çok rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz. Şöyle tamam diyelim. Çok ufak bir renk düzenlemesi yapmış olduk. Tabii ki siz kendi fotoğrafınıza göre daha farklı tonlamalarda deneyebilirsiniz. Bir de renk geçişlerimiz nasıl? Degrademiz nasıl? Onu bir inceleyelim. Şöyle boş bir katmana gelip OK diyelim. Şu kısımda renk geçişimize gelelim. Rengimizi şöyle bir renk yapıp tamam diyelim. Şöyle bir bırakalım. Karıştırma modlarımıza gelelim. Buradan şöyle bir yumuşak ışık diyelim. Opaklığımızı şöyle düşürelim. Evet, renk geçişlerini de bu şekilde kullanıp çalışmalarınızda uygulayabilirsiniz. Şöyle yukarı doğru çıktığımızda GIMP'in kendi içerisinde bulunan hazır desenlerimize ulaşabilirsiniz. Buradan yazı fontlarını görebilirsiniz.
daha önceki açtığınız çalışmalarınızı görebilirsiniz. Bu şekilde GIMP'i bilgisayarınıza indirip hiçbir şekilde ücret ödemeden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tabii ki daha birçok işlemi de çalışmalarınızda yapıp uygulayabilirsiniz. Aslında GIMP anlatmak için detaylı çok uzun bir video çekmek gerekir. Ama 3 aşağı 5 yukarı bu tip yazılımlara hakimseniz elinize zaten hemen alışır. GIMP biraz daha profesyonel yakın bir yazılım diyelim ve son alternatifimiz olan Pixelr'a bir göz atalım. Evet, pixelr.com'a girdiğimizde hem online kullanabileceğiniz hem de bilgisayarınızdan indirip kullanabileceğiniz gayet de başarılı olan çok iyi bir yazılım. Pixelr'ı anlatmayacağım. Zaten detaylı olarak ben daha önce bunun videosunu çekmiştim. Aşağıda açıklama kısmına da linkini bırakacağım. Pixelr'ı da merak edip izlemek isteyenler linke tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi gerçeği konuşmam gerekirse bunların hepsi Photoshop'un alternatifidir. İşinizi hızlı ve seri bir şekilde yapmak istiyorsanız hem online olarak veya bilgisayarınıza indirip ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Tabi dediğim gibi gönül ister ki herkes en iyisini kullansın. Bu işin de en iyisi Photoshop'tur diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.